Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağlayan kek hazırlıyorum. İlk olarak 4 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine aldım. Hemen ardından klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı toz şeker ekledim. 1 paket vanilin şekerini de ekleyip mikserin önce düşük, daha sonra yüksek devrinde çırpmaya başladım. Bu videoda tesadüfen karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Köpük köpük olan karışıma 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 çay bardağı ılık suyu da ekleyip karıştırdım. İki su bardağı un, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekledim. Bu esnada 3 yemek kaşığı kakao eklemem gerekiyordu. Arkadaşlar, benim küçük oğlum biraz sağlık sorunları yaşıyoruz. Kafam o yüzden karışıktı. Onu unutmuşum koymayı. Biraz sonra ekleyeceğim. Sizler bu esnada kakaoyu da eklersiniz. Karıştırdım. Unutmuş olduğum kakaoyu da ekleyip bir tur yine karıştırdım. Bir spatula yardımıyla kenarındaki unları da bu şekilde toparladım. Önceden yağlamış olduğum borcamın içerisine kek harcını boşalttım. Spatula ile her tarafını eşitledim. Birkaç kez tezgaha vurup hava kabarcıklarını çıkarttım. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fansız fırında pişmeye gidiyoruz. Kek fırında pişerken biz de krem şantiyi hazırlıyoruz. 2 paket krem şantinin içerisine 1 su bardağı soğuk süt ekledim. Önce düşük devirde, sonra yüksek devirde çırptım. Kıvamı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdım. Kekim pişti, fırından çıkarttım. Fırından çıkarmadan önce böyle kürdanla bir test yapıp çıkartırsınız arkadaşlar. Ilımaya bıraktım. Ilıyan kekin üzerine 1,5 su bardağı soğuk sütü ekledim. Yani soğuk sütle kekin üzerini tamamen ıslattım. Sütünü çekip tamamen soğuyan kekin üzerine krem şanti ekledim. Spatula ile fazla bastırmadan güzelce her tarafına yaydırdım. Düzgün bir şekilde düzelttiğim krem şantiyi şimdi dilimlere ayırıyorum.
Ben ilk olarak 4 eşit parçaya böldüm. Dikdörtgen bir tepsi olduğu için. Daha sonra da 5 eşit parçaya böldüm. Sizler istediğiniz büyüklükte dilimlerinizi hazırlayabilirsiniz. Buzdolabına kaldırdım. Çikolata sosunu hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 1 çay bardağı toz şeker ekledim. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı kakao ekledim. Karıştırdım. 2,5 su bardağı soğuk süt. Şöyle tabakta biraz mısır nişastası kalmıştı tabanında. Onu da hemen sütle karıştırıp tencerenin içerisine aldım. Ocakta fokurdayıp pişen çikolata sosumun ocağın altını kapatıp tezgahın üzerine aldım. Hemen içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 80 gram sütlü çikolata kullandım. İstediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Veyahut da hiç tercih etmeyebilirsiniz. Karıştırarak erittim içerisinde. Böyle bir kabın içerisine aldım. Soğuduktan sonra mikserle çırptım. Çırptıktan sonraki kıvam bu şekilde oluyor. Buzdolabından çıkardığımız pastamızın üzerine, krem şantinin üzerine yani çikolata sosunu gezdirelim. Spatula ile düzeltelim. Yavaş yavaş krem şanti ile karıştırmadan birbirine her tarafını düzelttikten sonra birkaç saat dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. Ben bu tür pastaları misafirlerim geleceği zaman bir gün önceden hazırlıyorum. Bugün ev halkı için hazırladım ben bu pastamı. Hemen buradan bir dilim de çıkarıp sizlere göstermek istiyorum nasıl göründüğünü. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen tabağa alıyorum. Servis tabağına aldım. Pastacıkların üzerine biraz da file badem ekledim ben. Artık evde ne varsa ondan ekleyelim. Veyahut da sade olarak da ikram edebiliriz. Şöyle iç dokusunu da gösterip sizlerle vedalaşıyorum. Gerçekten keki yumuşacık, çok güzel bir pasta oldu. Yeni videolarda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.